Herkese merhaba arkadaşlar. Yeni video ile karşınızdayız. Evet. Bu videomuz ne aşkım? Bugün dizileri karışık karışık konuşacağız. Karışık konuşacağız. Aynen. Ratingde özellikle birinci olan dizileri Hı hı. konuşacağız. Evet. Uzak Şehir, Hı. Taşacak Bir Deniz, Abi, Teşkilat gibi favori 4 diziyi. Genelde hep birinci olan diziler bunlar zaten. Aynen. Bunları genel konuşacağız. Sizler de mutlaka o diziler hakkında fikirlerinizi yoruma şimdiden yazmayı unutmayın. Beğenmeyi, yorum atmayı. Ve Tabii hype ki. vermeyi unutmazsanız çok seviniriz. O zaman başlayalım. Öncelikle Uzak Şehir ile başlayalım aşkım. Biliyorsun 2025 yılında da 2026 yılında da rekor genelde galiba Uzak Şehir'deydi. Uzak Şehir'de. Taşacak Bu Deniz de bazen böyle zorladı ama Evet. Uzak Şehir'de diyebiliyoruz. Hı hı. Şu anda sence Uzak Şehir'in reytinginin düşme ihtimali var mı? Çünkü Delikanlı diye bir yeni bir dizi başladı. Hı hı. Çok iddialı bir giriş yaptılar aslında. İşte Mert Ramazan uzun zamandır hep dijitaldeydi. Şimdi televizyona çekiyor. Yalı Çapkın'dan sonra bu da reyting birincisi olacak gibi söylendi. Yok. Ama Uzak Şehir'le kapışıyor. Sence olma ihtimali var mı? Sıfır. Başka gün olsaydı bence izlenebilirdi. Ama Uzak Şehir'le aynı gün olduğu için o kadar beklentileri çok yüksek olamayacak bence. Bence gün değiştirmeleri gerekiyor. Ya Uzak Şehir şu an ne kadar böyle şey de görsek böyle wow bir tabii ki senaryo değil aslında Uzak Şehir. Ama şöyle bir gerçek de var. Kitlesi oluştu. Abi kitle olarak insanları bir türlü ekranda tuttular ve Evet. sürekli dikkat edin. Sürekli dahil olan karakterler de hep böyle başarılı karakterler oldu. Mesela evet. Boran'ı sevmiyoruz ama Boran gerçekçi bakarsak iyi bir oyuncu İyi bir ve kast. iyi bir renk kattı diziye. Evet. Aynı zamanda Meryem bile öyle Bir aslında. tek onu bilemem. Ya emin değil ama şöyle bak. Meryem'i böyle oyuncu olarak çok iyi Meryem karakteri. Hı hı. Ama o Meryem olmamış. Hmm. Onun Sadece yerine sen başka. tipoloji olarak, kast olarak yanlış Evet. diyorsun. Aynen. Ama oyunculuk iyi diyorsun. Aynen. Oyunculukta bir şey yok ama o değil. Ben de aynı fikirdeyim kısmen ama genel olarak değilim. Ben yine bence başarılı olduğunu düşünüyorum. Uzak Şehir'in reytingin düşmesinde düşük olduğunu düşünüyorum. Evet. Düşmez değil mi? Bence 10 reytingin altında çok düşmez. Yani 7-8 mesela bak şu an Abi dizisi veya Teşkilat dizisi birinci oluyor ama kaç reytingde oluyor söyleyeyim sana. 7-8 de en fazla. Onları bile görmüyorlar. İşte evet. Anlatabildim mi? O yüzden Aynen. baktığında ya bilmiyorum. Ya Uzak Şehir'in ölüsü bile 10 izleniyor. Değil mi? Tamam gelelim ikinciye. Uzak Şehir'den sonra Taşacak Bu Deniz konuşulur. Hı. Rating seviyesine göre konuşalım bence. Hı hı. Taşacak Bu Deniz'e bence yine bence senaryo tabii ki okey falan ama bir yandan da şöyle bir gerçek var. Artık seyirciyle oyuncuların bağ kurma özelliği çok önemli. Evet. Ve biraz da samimiyet olayı çok Evet. önemli. Mesela Karadeniz tarafındaki samimiyete izleyiciler iyi geçiyor bence. Evet. O da insanların yani keyifli bir şekilde oturup akşamları izleyebileceği Aynen. bir dizi haline geldi. Bu dördünden benim favorim mesela Taşacak Bu Deniz. Hmm. Daha samimi ve eğlenceli bazı sahneleri. Aynen. Ama bir şey söyleyeyim Taşacak Bu Deniz. Teşkilat çok ciddi. Abi çok ciddi. Uzak Şehir de hep çok ciddiye gidiyor. Tamam mı? Sadece işte o yaşlı çifti arada bir kapıştırırlarsa o Evet. kadar. Onun dışında öyle ekstra bir komik sahneler yok. Hep çok ciddi, çok hüzünlü. Ama Taşacak Bu Deniz'de var. Mesela Biraz var. İso'yla kızını unuttum. Neydi? Fadime. Mesela onların diyalogları falan çok komikler mesela. Onun bir hanımcı olduğu sahne falan var ya mesela. Bence güzel. Evet. Ya orada evet samimiyet var mı? Yok Uzak Şehir de bence başarılı da. Evet. Ama genel olarak bakarsan mesela ikisini seçeceksin. 4 diziden ikisini seçeceksin. Hı. Uzak Şehir'le Taşacak Bu Deniz Aynen. dersin. Yalan yok şimdi. Ama şimdi Taşacak Bu Deniz'de o oyuncuların samimiyetlerinin yanında ben şeyi de görüyorum biraz. İnsanların bence Karadeniz dizisini de biraz Sevdiklerini böyle mi? sevdiklerini düşünüyorum. Evet. Çünkü neden? Aynen. İstanbul'da yaşayana baktığında kim bilir kaç bin kişi Karadeniz'de. Doğru. Kökenli. Evet. Kocaeli'ye bak öyle. Hani Karadeniz kökenli insanlar biraz da dağılmış ya. Şu da var, bir gerçek var. Hı. Zaten dediğin gibi mesela zombi kitlesini yaşlı kitle izlemeyeceği için Evet. bütün kitleye hitap etmek istiyorsan TC şartlarında yapacağın ilk şey töre, adet, Aynen. polisiye, Evet. askeriye. Aynen. Yani bunlar fix tutar. Bir de Bir de Karadeniz'de. Karadeniz bir de romantik komedi Mahvettik olacak. falan. Komedi gene o kadar bile değil bak. Komedi sonlara doğru saydıklarımda. Komediyi gidip de mesela televizyonla çekmezler. Çok zor. Artık zaten çok Aynen daha çekmezler. Ya o eskisi gibi Avrupa yakası falan gelmez Avrupa bir daha yakası bence. bir daha gelmeyebilir. Bence aynı fikirdeyim. Aynen. Abi dizisi için ne Abiye düşünüyorsun? yönetmeni bu arada Cem Karcı. Hı. Kırmızı Oda diye bir dizi vardı biliyor musun? Evet. O dizinin yönetmeni. Aynı zamanda Ben onu tabii bilmiyordum bak. çok başarılı işleri var yönetmenin. Yönetmenine bir şey demiyorum. Hı. Onu söyleyeyim. Ama yanlış Evet. anlamasın ki beni Kenan İmirzalıoğlu abimiz. Tamam mı? Karizmasında hiçbir şey demiyorum. Oyunculuğuna da bir şey demiyorum ama Aynen. abi o kadar yıl bunun için bekledin.
Buna katılıyorum işte. Ya o kadar yıl bu dizi için mi bekledin? Yanlış anlamayın da Evet. benim fikrim bu. Geri Ben mesela dönüşüm böyle Kenan mi İmirzalıoğlu'yum. olacaktı? Yıllardır oynamamışım. Şimdi ama oynadığı diziler de o kadar başarılı oldu ki adam Evet. geldiğinde neyle gelse diyecekler ki ya bununla mı geldin diyecekler. Evet. Bu da doğru. İşte. Şimdi bir de piyasadaki malzemeler de belli. Şimdi Kenan İmirzalıoğlu'na şey demek istemiyorum ama Hı. abi paraya ihtiyacı yoksa ben o zaman oynamazdım yani. Ben gelmezdim. Yani şimdi o adamın da paraya ihtiyacı yoktur herhalde zaten. Ama gene izleniyor oynadığı dizi. İzleniyor. İşte öyle Hayır ben düşün. şey olarak ben öyle aslında demiyorum. Kenan'ın gene bir kitlesi var ve izleniyor. Ben mesela buna %100 takılmadım. var. Bence bunda oynayabilirdi. Bence tam anlamıyla ben senaryodan kaynaklı olduğunu düşünüyorum. Yani bu kadar yaş farkını olan Afra'yı karşısına koymasalardı ve daha farklı bir karakter koysalardı bence o zaman cuk olabilirdi. Ya çok farklı bir levellere gidebilirdi. Teşkilat hakkında ne düşünüyorsun? Ya böyle çok wow, çok mükemmel bir şey gibi değil ama Evet. izletiyor kendini. Hı. Ben izliyorum mesela. Evet. Teşkilatı izliyorum. Başrol oyuncularına çok fazla veriyorlar rol. Aşırı fazla. Yani Yan örnek karakterleri görmüş. yok abi yan karakter. Evet. Yan Aynısını karakter Eşref yok. Rüya'da da konuşmuştuk. Yok evet aynı fikirdeyim. Aynen. Eşref'te biraz var. Teşkilatta hiç yok Hiç ben mi size yok? söyleyeyim. Hep mi Çok Tolga? az. Valla. Tolga dönüyor, diğeri Aa. geliyor. Hı hı. O dönüyor, müdürü geliyor. O dönüyor, onun yanındaki diğer başrol. Hmm. İkinci karakter dediğimiz karakter yok abi. Öyle mi? Var ama o bile çok az görünüyor ya adam. Gerçekten. Adam kadroda adamı 2 kere görüyoruz Aa, bir ben bölümde. izlemedim bu arada teşkilatı hiç. Ya bence kimse yanlış anlamasın. Oradaki işte hı. tam Tolga Sarıtaş çok iyi oynuyor olabilir abi. Diğeri de çok iyi oynuyor olabilir. Ama gözünüzü seveyim yandaki Hı. oyuncular biraz daha izleyelim onları da ya. Onların da gerçek oyunculuk yaptığını bilelim. Adam geliyor merhaba diyor geçiyor abi. Böyle bir sahneler mi olur ya? Tamam Tolga Sarıtaş'ı çok ön planda koymak istiyorsun. Okey hak veriyorum da Aynen. yapmayın gözünü seveyim ya. Doğru. Ama orada bir tane oyuncuyu çok beğeniyorum abi. Deli ya. Kim? Ya o ismi neydi ya? Müdürün kızıyla şimdi yapıyor. Evlenecekler. Hı. Abi o adama bayılıyorum aşkım. Ya ismini nasıl? Ya ismini unuttum Neyse ya. ismini yazarlar Tam ya. yazarlar. Aynen. Müdürün işte şeyi. Hı. Kızı. Evet. Kızıyla Abi Evet. adam inanılmaz iyi. Valla. Bak çok iyi oyunculardan biri. Mesela ben abide de şeyin oynamasını çok seviyorum. Polatoğulları. Evet. Tamam. Böyle Aynen. elinde bir anahtar var arkadaşlar. Sürekli onu sallıyor. Uyuz oluyorum bir yerden sonra Ben da. onun Sürekli onun oynamasını sesini seviyorum. duyuyoruz. Hı. Ama o da çok iyi bir, çok Çok üst iyi bir seviye bir oyuncu oyuncu bence. abi. Evet. Ben Hatta onu şeyde oynadı da. beğeniyorum ondan. Yalı Çapkın'da Babası oynadı. olarak oynamıştı. Babası olarak Şimdi oynadı. aynen o. Çok başarılı Ondan bir oyuncu. bahsediyorum bence de. Buraya kadar izlediğiniz için teşekkür ederiz. Fikirlerinizi lütfen bizim konuştuğumuz konular hakkında veya başka konular hakkında da yorumlara belirtmeyi unutmayın. Sizin favori diziniz hangisiyse yorumlarda onu da yazmayı unutmayın. Evet. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Hoşçakalın.